Merhabalar, ben Sena Mercan. Kuruluş Orhan'da Halime karakterini canlandırıyorum. Merhabalar, ben Dinç Daymen. Kuruluş Orhan'da Dursun karakterini canlandırıyorum. Bugün sizlerle beraber sorduğunuz soruları cevaplayacağız. O zaman başlayalım. Hadi bakalım. İkimize gelmiş. Setin en komiği. Can abi komik. Benim için evet. Yani ben direkt Can Atak derim. Kara Halil. Kara Halil. Bir de ekstradan bir cevap verme şansım varsa ben Murat Boncuk da diyebilirim. O da set arasında falan güldürüyor. O da eğlenceli, komik biri. Halime ve Dursun, gülmekten çekemediğiniz bir sahne oldu mu? Buna sen başla, buna cevabı istiyorum. Şöyle bizim sahneler genellikle çok duygu yüklü olduğu için işte ya da çok böyle işte aksiyon değil de öfke falan oluyor. Yani böyle bir ikimiz de bir yüksek oluyoruz. O yüzden çok böyle hani gülmelik bir şey olmadı ama sonrasında sahneyi konuştuğumuzda illa komik bir şeyler bulabiliyoruz ama gülmekten çekemediğimiz bir şey olmadı. Yani öyle bir şey çok imkanımız da olmadı yani. Ya çok duygusal bir şey çekiyoruz ya Dursun dayak iyi oluyor. Evet. Yani bunu sahne sonrasında bunu konuşup çok böyle güldüğümüz falan oluyor ama tabii çekerken o duygudan çıkmamak adına ve hani zaten çok öyle bir sahnemiz de yok. Belki hani bir yılan sahnesi birazcık zorlamıştır Ya da biraz evet gülmüşüzdür, hani etmişizdir. korktum ben falan orada hani biraz. Beni de soktu çünkü ya. Ama hani onun dışında çok böyle gülmeden çekemediğimiz bir şey olmadı gerçekten. Halime ve Dursun'a geldi yine. Tamam. Sizce Malum Hatun Dursun'un kim olduğunu öğrendiğinde ne tepki verecek? Şimdi bir sevinebilir gibi de hissediyorum ben. Çünkü beklediği kişi çıkmayacak ama orada bir yalan olduğu için de yani bayağı bir bence sinirlenebilir. Yani en azından ben beyim ya da beyoğluyum diye gelseydim zaten çok muhtemelen sevinirdi ama Evet. şimdi başka bir kisveyle geldiğim için ya zaten açıkçası şu an Malum Hatun'a gelene kadar gerçekte kim olduğumu öğrenenlerden daha büyük dertlerimiz var yani. Bunun Halime'si var, Orhan'ı var. Herkesin teker teker öğrenecek bunu falan. Malum Hatun'a birazcık daha sıra var gibi sanki ama Öğrendiğinde de ama öğrendiğinde en azından herkes affederse o da affeder, mutlu olur. olabilir hani Evet. böyle. Hani Beklediğim fena şey da değilmiş. değilmiş aslında falan. Çok da değilmiş falan değil mi? En azından seyis değil. Bakalım. Halime ve Dursun beraber çekerken en eğlenceli sahnemiz hangisiydi? Diario F4X. Çekerken en eğlenceli. En eğlenceli. Buna sen cevap ver. Genelde senin eğleneceğin sahneler değil. Benim için ilk sopayla dövdüğüm Dursun. Bayağı böyle yani sopayla dövüyordum, yere düşüyordu falan filan. Ben Birçoğu orada iyi eğlendim. ki. Ben orada eğlendim. Ben öyle sahneleri seviyorum genel olarak. Ama işte Dinç için, Dursun için aynı şey söylenemez bence. Yani ben de eğleniyorum tabii ki. Eğlenmiyor değilim ama biraz meşakkatli oluyor, zor oluyor tabii. Ben bütün sahnelerde tabii Sena ile çektiğimiz hani Halime ile olan bütün sahnelerde eğleniyorum hani ama öyle bizzat hani şu sahnede gerçekten çok eğlendim diyeceğim. Yine yılan derim herhalde Yılan ya. sahnesi. Yılan sahnesi biraz böyle egzantrikti, o yılanın gerçek olması falan hani o keyifliydi. Fatix Vux Ne demiş? X yazmış. Birlikte çektiğiniz sahnelerde uyumunuz nasıl? Bence Ya bu- güzel. Ben yani biz ilk sahneyi hani ilk sahnemizden beri tabii ki de şartların zorluğu falan filan o çok ayrı ama Sena ile ilk sahneden itibaren çok uyumluyduk hani hiç şeyimiz öyle Ben hiç zorlandım evet hatırlamıyorum yani ben de mesela. hiç zorlandığımı Yani. hatırlamıyorum. Mesela Dinç'te şu şeye çok hani güzel destekliyor orada birbirimizi yani. Mesela ben bazı sahnelerde şey oluyorum acaba oldu mu işte duygu yüklü şeyler yapabildim mi falan. Dinç hemen onu anlıyor ve hani şey diyor gayet iyi işte problem yok falan. Orada bir rahatlıyorum. Mesela bu şey bence kolay bulabilecek bir şey değil. Ya yani çünkü şey O iyi geliyor yani. ya gerçekten bence çok güzel oynuyor çünkü. Sonra o öyle uzakta veya kenarda hani falan olduğunu görünce Ben böyle overthink diyorum falan. evet hani biz uyumluyuz ya. Oluyor. Gerçekten bir de şey oluyor. Bazen şey hissediyoruz. Ah kendimiz gibi mi oynadık acaba falan. Ha, evet. Biz çıkıyoruz arada. O Halime Dursun'dan çıkıp Evet, özellikle Evet. böyle son birkaç bölümdür hatta işte bizim arkadaşlar arasında da konuşuyoruz hani Dinç'le Sena oynuyor. artık o olduğumuz için Evet hani artık oldu bir o kadar oyuz rahat yani. kayıt tamam girdik ve şey böyle zorlanmıyoruz.
oldu mu olmadı mı da kalmıyor bir noktada. Tabii ki de hani işte yönetmenlerimizin gelip de bunu böyle yaparsak daha iyi olabilir dediği zamanlar oluyor ama bizim ikimiz açısından biz uyumluyuz. Benim için çok rahat ve çok hızlı geçiyor bu arada. Mesela çekerken şey diyoruz hani ne ara bitti Evet. falan hani hiç. Bizim çok seri ve çok Ne böyle ara bitti. akıyor. Asıl sizce uyumlu muyuz? Yani önemli daha olan o. Evet, yani siz öyle olduğumuzu düşünüyor musunuz? Umarım düşünüyorsunuzdur. Halime oynadığınız karakterler için izlediğiniz bir karakter var mı? Bir önceki seriden Halime'nin çocukluğunu izlediniz mi? Mondol X yazmış. Evet tabii ki izledim. Çünkü bir zaman atlaması olduğu için daha önceki Halime'ye bir baktım. Nasıl biri? Özellikle bu arada ben Balayı, annemi çok izledim. Çünkü ondan bir şeyler katmak sonuçta hani onun kızı olduğumuz için ona uygun şeyler yapmak istedim. Halime'nin de savaşlarda orada burada işte aile içinde nasıl konuştuğunu, nasıl davrandığına bakıp ona göre oynamaya çalışıyorum. İlk zamanlarda da bayağı inceledim yani. Hatta sordum daha önceki işte ekipleri Halime nasıldı, şöyle miydi, böyle miydi diye. Zaten izlediğim şeyleri de söylediler. Bana çok yardımcı oldu o yüzden. Yes. Tamam, bu zaten sanaydı. Buna benim verebileceğim bir cevap yok. Halime ile Dursun'a gelmiş. En sevdiğiniz sahne hangisi? Zeynep Tuğba X. En sevdiğimiz. Atla geliyorsun, at böyle beni güldürmeye çalışıyorsun ya moralim bozukken, babam hastayken falan filan. Oradaki şey benim bilmiyorum hoşuma gitmişti o çekim. İşte ben atın yanına gidiyorum, babamla alakalı aslında içimi döküyorum falan filan. Orada böyle hani Evet, o sana tatlı güzeldi. şey duygusu bana çok hoşuma gitmişti yani orada. Sen böyle alttan aslında beni mutlu etmeye çalışıyorsun, bir mesaj veriyorsun falan. O da güzeldi. Dursun'un bütün görevi bu zaten. Evet. Dursun Halime mutlu olsun istiyor. Dönsem de şey Evet, yaptım. sen de okey. Dursun için her şey okey. Benim de bunu daha önce de hani zaten şey yapmıştık, konuşmuştuk. Tabii ki de duygu yükü ağır bir sahneydi ama bu at başında senin bu sefer de annenle alakalı Bala özlediğim. duygulandığın, onu Evet. konuştuğum, benim ipek mendil verdiğim sahne benim için hem duygu yükü olarak hem de ilk defa böyle daha açıldığı iki tarafında hani birbirine, en azından Halime'nin daha duygusal tarafını ilk defa gördüğümüz bir yer olduğu Evet, için ben o sahnedeki duygu, oyun, o benim çok hoşuma gitmişti o sahne. En sevdiğim sahnelerden biri o. Bir de yine aynı cevabı veriyor gibi olacağım ama o yılan sahnesi gerçekten Bizim bir hoşumuza evet gitti ya ya. benim bir hoşuma gitti. Aslında hepsi benim hoşuma gidiyor bu arada yani. Şimdi Halime Dursun. Evet. Ayrı olarak oynadığınız en eğlenceli sahne hangisiydi? Sare. X yazmış. Benim cevabım daha kısa, ben vereyim mi Tamam, hemen? evet, ben Benim Halime dışında çok bir sahnem yok. Benim bütün sahnelerim Halime ile. Şimdi yavaştan hani abim geldi falan filan ama da hani genel olarak Halime ile olduğu için ben buna bir şey söyleyemiyorum. Çünkü genelde Dursun izler hep dışarıdan hani kendi başına olduğu sahnelerde. Onun dışında zaten ya Halime'den dayak yiyor ya da Halime'nin peşinde. Benim var. Aslında birkaç tane var. Ama şu an aklıma ilk geleni söyleyeceğim. Fatma Iraz Senalı bir sahneydi. Benim Iraz'ın sırtına atladığım bir sahne var. Biz orayı doğaçlama bir şekilde yaptık. Birazcık işte hocayla falan konuştuk böyle yapalım mı edelim mi diye. Orada ben çok eğlenmiştim. Çünkü üstünde durmam lazım ama düşüyorum falan bir yandan böyle. Kavrayamıyorsun Aynen. tabii. Biraz böyle zordu ama eğlenceliydi yani gülmüştük bayağı sonrasında. Ben onu söyleyebilirim şu an şimdilik. Halime, sana geliyor bu soru. İlk bölümde Bizans tarzı bir ok atmıştınız. Halime Bizans'ta büyüdüğü için bu bilinçli miydi yoksa yanlışlıkla mı oldu? Gülücük. Evet ben onu şöyle izlediğim için Halime'yi daha önceden işte o Bizans kaçırıldı edildi falan. Orada minik bir ilk bölümde böyle bir süs bir şey eklemek istemiştim hani o savaşla girildiği için hani o izi hala taşıyor gibisinden. Sonra tabii ki hani artık onu normalde. Sadece ilk bölümde böyle birazcık bir hani geçmişi hatırlatıcı bir şey yaptım. Yani bilerek yaptım. Halime Dursun. Hikayeniz mutlu sonla bitecek mi? Asela. İnşallah. İnşallah biter. Evet. Yani ama tabii ki de her şey olabilir her an. Yani biter mi? Bitmesini isteriz. Ama biter mi? O pek bizim elimizde değil gibi Ben sanki. biraz dramatik bir şey de bekliyorum. İçinde o Sosyal da bir medyada var. ben görüyorum yapay zeka ile bir Yazıyor şeyler sana. yapıyorlar. Evet görüyorum bir şeyler. Yani dramatik bir şey bekliyorum ama Evet. inşallah mutlu sonunda biter. Yani öyle İnşallah, olsun inşallah evet biter. Bakalım göreceğiz. Çünkü Yani evet. şu an net bir şey söyleyemiyoruz bu konu hakkında. istiyorum. Biz de merak ediyoruz çünkü. Bir önümüzdeki bölümlerde bir ufak bir hareketlilik var. Bakalım göreceğiz ya. İnşallah biter. Evet. Evet. Yine güzel. Setteki en yakın arkadaşın kim? Winter.
benim başıma geldi. Ben bir de terazi burcuyum, seçemem. Çok zor benim için. Ama şöyle, genel olarak yani beni tanıyan, dışarıdan işte gören ya da ne bileyim sosyal medyada gören az çok bilir kimlerle daha çok yakın olduğumu. Ama tek bir isim vermem gerekirse, vermek istemiyorum bir tane isim ama Mahsin diyebilirim buna. Nilüfer. Benim için Mahsin. Yani bizim çünkü ilk haftada böyle bir şey oldu aramızda ve oradan bir uyum yakaladık. Yani garip bir şey, ablam gibi hissediyorum. Çok iyi oluyor yani. Biz hani aynı şekilde hani sosyal medyada zaten genelde hani hep biz beraberiz falan. Ya benim de çok var iyi anlaştığım ettiğim ama spesifik olarak birini söylemem gerekirse de Iraz Hatun olan Sena diyebilirim. Çünkü onun set dışında da kafalarımız hani çok uyuşuyor, çok iyi anlaşıyoruz, ediyoruz, oturuyoruz. Konulara bakış açımız, fikirlerimiz durduk yerde aynı şeyi söylüyoruz falan. O yüzden ben de Iraz Hatun olan Sena derim. Halime Dursun geliyor. Dursun Halime'nin elinde kalacak gibi görünüyor. Sizce Dursun'un sonu ne olacak? Cardi Simsi. Doğru okudum galiba. Cardi Simsi. Onu görüyorum sosyal medyada bize Ne? bir şeyler yazıyor. Elinde kalacak gibi. Bence de arkadaşlar. Evet. Kalacak gibi duruyor. Şu ana kadar kalmadığına yani şükretmemiz lazım. Halime affetmez. Bunu söyleyebilirim. Halime affetmez, evet affetmez. Kalacak gibi yani. Kalır, bir noktada kalacak yani. Bir de bazı şeyler açığa çıktığında muhtemelen çok sağlam kalacak. Bir at için yaptığım şeylerden sonra düşünüyorum. Evet, yani. bir O ata at bunları benim yapan falan. yalana ne yapmaz yani. Dursun'a ne yapmaz? Evet, bakıyorum. Son. Son. Hadi bakalım. Bence bu sana direkt. Öyle Bilmiyorum yani. Sonuncusu bana kaldıysa çok gülerim. Harbi bana kalmış. Abin Demirhan Bey'den mi daha çok korkuyorsun, Halime'den mi? Hadi bakalım. Onur sormuş. Hadi bakalım. Öncelikle bunu bir açıklığa kavuşturalım. Dursun kimseden korkmuyor. Dursun'un hiyerarşik olarak abisine bir saygısı var tabii ki. Sonuçta öyle büyüyor. Abisi o yani. Birçok şeyi ondan görerek büyüyor. Halime'ye gelecek olursak da Halime'den korkmuyor da Halime'yi kaybetmekten korkuyor dersek daha doğru bir cevap olur bence. Çünkü korkuyor olsa çoktan aman yemişim çeşitlerini deyip kaçardı diye tahmin ediyorum, bu kadar da ya. Ya ben hani kimseden çok korktuğunu, belki bir gerçekleri öğrendiğinde bir Orhan'dan tırsabilir. O da Yani, yapacaklarından dolayı evet. ama hani onun dışında tir tir titrediği abisinden de korkmuyordur. Ya Halime'den Halime- şöyle böyle birini hiç bence hani karşılaşmadığı için. Ya evet, zaten hani aramızdaki yani dinamik de o şekilde olduğu Evet. için bizim yani sen dövüyorsun, ben yine ertesi bölüm senin yanındayım yani. Korksam bir uzak durursun, bir şey yaparsın, bir senden onay gelmeden bir şey yapmam falan. Kaybetme korkusu. Evet, kaybetme korkusu bence. Yani öyle bir cevap versem daha doğru olur gibi. Evet, sorularımız bitmiş. Evet. Biz cevaplarken çok eğlendik. Sorularınızı cevapladık. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir. Umarım evet sizler de eğlenmişsinizdir. Bozdağ Film YouTube kanalına da abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkürler her şey için. Görüşmek Görüşürüz. üzere.